Julius Caesar'ın kaderinde yönetmek miydi yoksa yok olmak mıydı? Sıradan bir general, Roma'nın en güçlü adamlarına meydan okumaya ve kendini dünyanın efendisi olarak kabul ettirmeye nasıl cesaret etti? Tarihin canlandığı, her videonun sizi bugün dünyayı şekillendirenlerin kaderine götürdüğü zamanda geriye gitmeye ve Julius Caesar'ın ayak izlerini takip etmeye hazır olun. İnsanlık tarihinin en sıra dışı kaderlerinden birine dalacağız. Bir cumhuriyeti imparatorluğa dönüştüren bir adamın Rubikon'u geçmesi ve Avrupa'nın yüzünü sonsuza dek değiştirmesi. Galya'nın kanlı savaş alanlarından Roma Senatosu'nun basamaklarına. Zafer, ihanet, askeri deha ve sınırsız hırsın iç içe geçtiği tarihi bir destana girişeceğiz. En cüretkar kurgulardan daha sürükleyici bir hikaye. Ancak yeni bir maceraya atılmadan önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hiçbir şeyi kaçırmamak için teşekkürler ve iyi yolculuklar. İsa'dan önceki 2. yüzyılın sonunda Roma, basit bir İtalyan şehrinden çok daha fazlasıydı. Akdeniz havzasına yayılan etkisi zaten bir güçtü. İspanya, Afrika veya doğudan gelen servet akışındaki ardışık askeri zaferlerle her yerde yeni eyaletler, Cumhuriyet'in yörüngesine katıldı. Romalı tüccarlar giderek daha uzun yollar kat ederken, prestijlerinin tadını çıkaran lejyonlar durmaksızın yeni topraklar fethetti. Bu genişlemenin kalbinde ebedi şehir, Roma'nın koruyucu tanrılarını onurlandırmak için tapınaklarını değiştiriyordu. Çevredeki tepelere yayılmış büyük ailelerin villaları ve siyasi tartışmalara ev sahipliği yapmak için yeni kaleler inşa edildi. Ancak bu muhteşem refah patlayıcı çelişkilerle geldi. Askeri zafer Roma'ya altın getirdi. Ancak aynı zamanda bir yandan servet uçurumlarını da genişletti. Bazı patrisyen soyları ölçülemez zenginliklere kavuştu ve müvekkil ağlarını pekiştirdi. Diğer yandan halkın bir kesimi borç batağına düştü ya da topraklarını kaybetti. Siyasi aktörler, güçlerini korumak veya genişletmek amacıyla senatosunda ve halk meclislerinde birbirlerini parçaladı. Sosyal gerilimler, senatosunun geleneksel otoritesine bağlı optimatlar ile toprak yeniden dağılımı veya halkın kamu hayatına daha geniş katılımını savunan popülaris arasındaki kavgalarla alevlendi. Başkentin sokaklarında sürekli bir telaş hakimdi. Zafer kazanan generaller birbiri ardına triyumf kutlamaları düzenliyor, kalabalıkları büyüleniyordu. Uzak diyarlardan getirilen ganimetler, zincirli esirler ve askeri geçit törenlerinin ihtişamı göz kamaştırıyordu. Yeni sütunlar, yüksek bir memurun onuruna dikilen forumlara süs katıyordu. Dini geçitler, semboller ve flütler eşliğinde takvimi renklendirirken, tavernalarda ve pazarlarda insanlar senatosu kararları, bir sonraki toprak yasası veya yeni bir askeri reform hakkında en son dedikoduları paylaşıyordu. Konuşuluyordu ki, yıllarca Roma'nın şanı için savaşan gaziler, döndüklerinde umdukları takdiri her zaman alamıyordu. Bazıları seçimlerde desteklerini kazanmak için toprak dağıtımı vaat eden kurnaz politikacıların avı haline geliyordu. Bu telaş daha derin bir dengesizliği de yansıtıyordu. Cumhuriyetin yapısı, Roma hala sıradan bir şehir devletiyken dövülmüş kurumlarıyla eski toprak aristokrasisiyle yükselen kentsel plebler arasındaki dengeyi korumakta zorlanıyordu. Plebler tribünlerinin baskısıyla geçirilen yasalar, muhafazakar memurların vetosuyla çatışabiliyordu. Siyasi ittifaklar arka odaların gizliliğinde kurulup bozuluyor veya stratejik evliliklerle mühürleniyordu. Rekabetler en güçlü aileleri birbirine düşman ediyordu. Halk ise liderlerine hayranlıkla güvensizlik arasında gidip geliyordu. Reform vaatleriyle büyüleniyor ama partizan çıkarlar tarafından sık sık aldatılıyordu. Bu kaynar ortamda İsa'dan önceki 1. yüzyılın başında Roma tarihinin temellerini sarsacak bir çocuk doğdu. Cimbriler ve Teutonlara karşı savaşlar, Marius'un triyumfları, Sulla'nın yükselişi ve belirli fraksiyonların yıldırım hızıyla zenginleşmesi iç kırılmaları derinleştirdi. Bu sarsıntılar, kanlı çatışmalar ve geçici diktatörlükleri önceden haber veriyordu.
Vatandaşlar, lejyonların sadakatinin kime ait olacağını merak ediyordu. Geleneklerin koruyucusu senatosuna mı, yoksa verimli topraklarda ganimet vaat eden karizmatik bir generale mi? Subura'nın dar sokaklarında veya forumun kalabalıklarında fetheden bir Roma'nın iyimserliği her an patlayabilecek bir iç savaş korkusuyla el ele yürüyordu. Tam bu çelişkilerin ortasında Gaius Julius Caesar, geleceğin Julius Caesar'ı hikayesi şekillenmeye başladı. Adı artık mutlak gücün simgesi olan bu isim, o zamanlar sadece saygın ama eski ihtişamını yitirmiş bir patrisyen koluna işaret ediyordu. Kimse bu doğmamış çocuğun birkaç 10 yıl içinde korkunç lejyonları yöneteceğini, Cumhuriyet'in kurumlarını yeniden şekillendireceğini ve Roma'yı daha önce görülmemiş hırslara doğru fırlatacağını tahmin etmiyordu. Julius Caesar'ın doğduğu aile, Gens Julia Cumhuriyet'in sonlarında Roma manzarasında özel bir yer tutuyordu. Üyeleri efsanevi bir soyu iddia ediyordu. Eneas'ın oğlu Iulus'tan, Trojan kahramanı Aeneas'ın kendisinden ve tanrıça Venüs'ün oğlundan iniyorlardı. Bu iddia, soyuna neredeyse ilahi bir parlaklık veriyordu. Roma'da böyle yarı tarihi, yarı mitolojik hikayeler nadir değildi ama Julia ailesi kendi hikayesine özel bir gurur duyuyordu. Buna rağmen İsa'dan önceki 1. yüzyılın şafağında Julialılar en güçlü patrisyenler arasında değillerdi. Julius, ailenin tüm erkeklerini, Julia ise soyun bir kadını veya aileyi bütün olarak ifade ediyordu. Hala aristokrat statülerini koruyorlardı ki bu, senatosunda oturmalarına ve memurluklara aday olmalarına izin veriyordu. İsimleri aracılığıyla ünlü atalarının hatırasını yaşatıyorlardı. Önceki nesillerdeki birkaç iyi müzakere edilmiş ittifak, ailenin sosyal prestijini korumuştu. Hatta bazen o günün büyük servetleriyle rekabet edecek mali kaynaklardan yoksun olsalardı. Böylece Caesar'ın doğumu, geçmiş ihtişamın mevcut etkiyi yeniden kazanma ihtiyacıyla bir arada yaşadığı bir aile ortamında gerçekleşti. Gaius Julius Caesar, geleceğin fatihinin babası, devletin en yüksek makamlarına hiç ulaşmadı ama saygın bir senatör olarak kaldı. Hırsı, Gens Julia'nın hak ettiği ihtişamı geri kazanması gerektiği inancıyla besleniyordu. Tarihçiler, Julius Caesar'ın doğumunu genellikle İsa'dan önce 100 yılına tarihler, bazıları ise 102'yi önerir. Forum'a yakın bir mahallede büyüdü. Burada siyasi ve sosyal hayat, pazar sesleri, nutuklar ve dini geçitlerle iç içeydi. Çocukluğu, Roma patrisyen eğitiminin titizliğiyle damgalandı. Önce okumayı ve yazmayı öğrendi. Sonra her aristokratın yüksek makama aday olmak için vazgeçilmezi olan Yunan kültürünü inceledi. Yunan öğretmenler, çoğunlukla köleler veya azat edilmiş adamlar, genç Caesar'a hitabet ve ikna sanatını öğretti. Bu konuşma ustalığı, siyasi yükselişi için kritik olacaktı. Ama Roma eğitimi, gramer dersleriyle sınırlı değildi. Siyaset öğrenmek, aile işlerini yönetmek ve dini ritüelleri icra etmek de aynı derecede önemliydi. Erken yaşta Sezar, antik kahramanlara, özellikle Büyük İskender'e derin bir ilgi gösterdi. Annesi Aurelia, yetiştirmede belirleyici bir rol oynadı. Antik anlatılar onu sağduyulu bir kadın olarak tasvir eder. Oğlunun eğitimini yakından denetliyordu. Patrisyen ailelerde baba genellikle çocuğu kamu işlerine sokardı. Ama Julia ailesinde anne figürü kritik öneme sahipti. Özellikle Caesar'ın babası erken öldükten sonra. Gaius Julius Caesar terliklerini giyerken ani bir nöbetle yere yığıldı. Oğlu sadece 15 yaşındaydı. Annesinin desteği genç oğlanın siyasi farkındalığını şekillendirdi. İttifak oyununu anlamaya, geleneklere saygı göstermeye hazırladı onu. Ama aynı zamanda bazen kuralları çiğnemenin yükseliş için gerekli olduğunu aşıladı. Caesar'ın çocukluğu tam bir karmaşanın ortasında geçti. İki büyük fraksiyon güç için savaşıyordu. Alt sınıflar ve askerlerin desteğini arayan popüleristler ile senatoryal muhafazakarlığı savunan optimatlar. Bu iklimde Caesar'ın Marius'la evli halası, popüleristlerin önde gelen figürü olarak öne çıkıyordu.
Marius, birden fazla kez konsül olmuş, ordunun reformunu yaparak en yoksul vatandaşların askere alınmasını sağlamış ve askerleri generallerine sıkıca bağlamıştı. Karşısında optimatlar tarafından desteklenen General Sulla, bu güç adamının yükselişine şiddetle direniyordu. Sulla'ya göre bu, senatosunun otoritesini tehdit ediyordu. Marius ve Sulla arasındaki mücadeleler, Roma kamu hayatını sarsan silahlı çatışmalara dönüştü ve şehirde terör ekti. Henüz genç bir delikanlı olan Sezar, siyasi şiddetin neredeyse dizginsiz bir kaymaya doğru evrilmesini bizzat gördü. Marius, yanlıları gibi Julia ailesi, proskripsiyon listelerinde yok edilecek vatandaşlar, tehlike altındaydı. Bu ortamda genç Sezar, erken yaşta güçlü ittifaklar kurmanın ve tetikte kalmanın gerekliliğini öğrendi. Her hamle, her nutuk, her memur desteği felaket sonuçlar doğurabilirdi. Bu şüphe ve güvensizlik atmosferi gençliğini şekillendirdi. Diplomatik sezgisini, kurnaz manevralar zevkini ve temkin ile cüretkarlığın karışımını dövdü. Sezar'ın doğumu etrafında pek çok efsane dolaşır. En yaygın olanı, sezaryenle doğduğu ve ameliyatın adını ondan aldığı iddiasıdır. Tarihçiler şüpheli. Çünkü o dönemde yaşayan bir kadında böyle bir işlem nadir ve genellikle ölümcüldü. Muhtemelen bu hikaye karakteri yüceltmek veya Caesar adıyla bir kelime oyunu için sonradan uydurulmuş. Başka bir az bilinen hikaye, annesi Aurelia'nın önemini vurgular. Bazı antik yazarlar ev işlerini ustalıkla yönettiğini, ailenin çıkarlarını koruduğunu ve oğlunun siyasi gelişimini yakından izlediğini söyler. Hesaplara göre hala gençken Sulla yanlılarının entrikaları hakkında onu uyardı veya ilk hırsları için Marius'un desteğini görmesini teşvik etti. Julia ailesinin iddia ettikleri ilahi soya bağlı özel dini ritüeller yaptığı da söylenir. Aile evinde soyun ana tanrıçası Venus Genetrix'e adanmış küçük sunaklar olabilir. Sezar daha sonra bu soyu kullanarak tanrıçaya onur kazandırmak için tapınaklar inşa edecekti, prestijini pekiştirerek. Son olarak çocukken sohbet yeteneğinin büyük olduğu, yetişkinleri siyasi motivasyonları veya geleneklerin anlamı hakkında sorgulamaktan çekinmediği hikayeleri dolaşır. Bu meraklı zihin, Roma disipliniyle birleşerek forumda uygulanan hitabet mücadelesine hazırladı onu. Büyük bir askeri lider olmadan çok önce, gelecekteki Fatih öncelikle korkutucu bir pleb tribünüydü. Kalabalığı ayağa kaldıran kelimeleri ustalıkla kullanan. İsa'dan önce 82'de Sulla Roma'yı ele geçirip diktatörlüğünü dayattığında, Julius Caesar hala geleceği belirsiz genç bir patrisyendi. O sırada Sulla, optimatların mutlak lideriydi ve Marius kampını destekleyen veya yakından ilişkili herkese karşı proskripsiyon dalgası başlattı. Sezar, 18 yaşındayken diktatörün radarına yakalandı. Suçu, aile bağları. Marius'un yakın müttefiki Cinna'nın kızı Cornelia ile evliydi. Sulla onu boşamasını emretti ama tehlike rağmen, iman tehdidine rağmen Sezar reddetti. Bu meydan okuma karakterini erkenden ortaya koydu. İnançları için hayatını riske atmaya hazırdı. Diktatöre bu kadar açık karşı çıkmak tehlikeliydi. Sulla, Sezar'ın potansiyelini fark ederek onu gelecek bir tehdit olarak gördü. Antik kaynaklar cezadan kaçmak için Roma'dan kaçıp bir süre saklandığını söyler. O belirsiz aylarda muhtemelen ailesinden veya babasının eski dostlarından gizli destek aldı. Sulla'nın adamlarından kaçmayı sağlayarak. Sonunda etkili figürlerin bazen bakireler veya güçlü aristokratlar baskısıyla af aldı. Sulla'nın ünlü bir uyarıda bulunduğu söylenir. Bu genç adamda pek çok Marius var, dikkat edin. Bu keskin yorumla Sezar'ın mizacını ve hırsını kabul etti. Bu rakibin bir gün Cumhuriyet'in kırılgan dengesini tehdit edebileceğini öngördü. Sezar için bu zulüm dönemi, ikiyüzlülük ve ani güç değişimlerinin dersiydi. Tek bir adamın lütfuna bağımlı olmamak gerektiğini kavradı. Kalıcı bir destek ağı örmek lazımdı.
Üstelik bu dar kaçış, kararlılığını güçlendirdi ve Büyük İskender'i ergenliğinden beri hayranlıkla izlediği gibi büyüklüğe layık olduğu hissini pekiştirdi. Sulla tehdidi geçtikten sonra Caesar, yeteneklerini sergileyecek bir kamu kariyeri peşine düştü. İlk önemli görevi askeri tribünlüktü. Bu sıfatla kısmen Roma kontrolündeki Asya'ya gitti. Çeşitli askeri cephelerde hizmet etti. Bu deneyim teorik öğrenmeden öteye geçti. Genç patrisyeni birlik komutanlığı, lojistik ve askeri diplomasinin gerçeklerine daldırdı. Asya'daki seferler bazen korsanlara veya küçük isyancı krallıklara karşı sonradan Galya'da yürüteceği savaşların ölçeğinde değildi. Ancak burada organizasyonel sezgisini ve adamları motive etme yeteneğini geliştirdi. Aslarının arasında adalet ve kararlılıkla ün kazandı. Lejyonerlerinde ilham vereceği sadakatin temelini attı. Roma ordusunda askerlerini koruyan ve ganimet ile tanınırlıkla ödüllendiren subaylar hızla büyük prestij kazanırdı. Sezar, pek çok savaşın kaderinin general ile adamları arasındaki kişisel bağa bağlı olduğunu erken fark etti. Asya hizmetinin sonunda Roma'ya döndüğünde ilk memurluklara aday olacak kadar askeri deneyime sahipti. Küçük makamları tuttuktan sonra İsa'dan önce 69'da Quaestor seçildi. Bu onu Hispania Ulterior'a, İber Yarımadası'nın güneyine götürdü. Kariyerinde dönüm noktasıydı. Quaestor olarak maliyeyi yönetme ve bir eyaleti idare etme şansı buldu. Yerel elitlerle yeni bağlar kurdu. Romanizasyon sürecindeki İber Yarımadası, hırs için umut verici bir alandı. Bu Hispanya'da önemli bir bölüm yaşandı. Büyük İskender'in heykeli karşısında Makedonyalı'nın kendi yaşında başardığı ihtişama ne kadar uzak olduğunu fark etti. 33 yaşında İskender, Yunanistan'dan Hindistan sınırına uzanan bir imparatorluk fethetmişti. Sezar ise 30'lu yaşlarının ortasında sadece küçük makamlar ve birkaç hitabet başarısı sahibiydi. Kaynaklar utançtan gözyaşı döktüğünü söyler. Başarılarının nasıl mütevazı göründüğünü. Ama Sezar'da hırs her zaman vazgeçişi ezerdi. Bu farkındalık kırılma değil, teşvikti. Tarihe adını kazımaya yemin etti. Ne pahasına olursa olsun. Yerel idareyle etkileşimlerinde diplomatik ustalık gösterdi. Çeşitli İspanyol şehirlerinden saygı kazandı. Adil fon dağılımı veya uyuşmazlıklara müdahale ederek mali politikanın ne kadar güçlü olabileceğini görmeye başladı. Önemli yerel popülerlik inşa etti. Quaestorluğundan döndüğünde Sezar, yetenekli bir hatip ve cömert bir adam olarak algılanıyordu. Halk davalarını her zaman savunmaya hazır. Senatosundaki muhafazakar çevreler yükselişini şüpheyle izliyordu. Halk desteğine sahip karizmatik bir patrisyenin tehlikeli olabileceğini biliyorlardı. Sulla'nın büyük tasfiyelerinin hatırası tazeydi. Birçokları eski diktatörün popülist rakipleri nasıl vahşice ezdiğini unutmamıştı. Sulla'nın ölümünden 9 yıl sonra mutlak senatoryal otoriteyi koruyan yasaları yavaşça zayıflamıştı. Daha cesur bir politikacı nesli yükseliyordu ve Caesar onlardan biriydi. Başkente döndüğünde Caesar gözlemlediklerini ve öğrendiklerini uygulamaya koydu. Roma'da siyasi merdiveni tırmanmak için kamu dikkatini çekmek, hayranlık kazanmak ve avantajlı ittifaklar müzakere etmek lazımdı. Bu yüzden oyunlar ve şenlikler düzenledi. Çoğu zaman kendisi veya zengin dostlarından, patronlarından kredilerle finanse ederek. Gladyatör dövüşlerinden at arabası yarışlarına bu festivaller dev kalabalıklar çekiyordu. Eğlenceye düşkün sıradan Romalılar genç adayın girişimlerini alkışlıyordu. Bu arada Sezar, çeşitli etkili ailelerle bağlayan evlilik ittifakları yoluyla destek ağı kurdu. Cornelia, Sulla'nın tehditlerine rağmen boşamadığı Tinna'nın kızı ile evliydi. Cornelia, 69'da öldükten sonra Pompeia, İö 67 ve Calpurnia, İö 59 ile evlendi. Ama Roma'da evlilik sadece duygu meselesi değildi. Kişisel sevgi ötesinde bu birlikler siyasi ittifaklardı. Ana güç dairelerine giriş sağlıyordu.
patron-müvekkil ilişkileri ve stratejik evlilikler sosyal yükselişin en güçlü kaldıraçlarıydı. Halk, Caesar'ın adını sadece efsanevi kökeni için hala Aeneas aracılığıyla Venüs'ten indiğini iddia ediyordu değil, halkçı duruşu için de tanımaya başladı. Marius'un mirasını kendi yolunda devraldı ama muhafazakarlarla açık çatışmadan kaçındı. Bu tutum destek kazandırdı ve daha fazla kamu makamına aday olmasını sağladı. Forumdaki varlığı giderek dikkat çekiyordu. İkna edici bir hitabetle halk meclislerini coşturduğu veya yaşlı konuşmacıları rahatsız ettiği rapor ediliyordu. İsa'dan önce 75'te Kilikyen korsanlar tarafından kaçırılması, erken askeri ve siyasi kariyerinde kilit bir andı. Sadece 25 yaşındayken Asya Minor'a giderken yakalandı. Korsanlar 20 talent gümüş fidye istedi. Paniklemek yerine Caesar sakinliğini korudu. Miktarı kendi statüsüne göre çok düşük bulup dalga geçti. Korsanlar inanamadı ve isteğini kıvırıp 50 talent istediler. Dev bir miktar. Caesar zorlanmadan ödeyeceğini vaat etti. Esaretinde neredeyse kayıtsız bir tavır sergiledi. Uyumak veya yazmak istediğinde korsanlardan sessizlik talep etti. Neredeyse 40 gün onlarla geçirdi ama asla mağdur gibi davranmadı. Antik kaynaklar, onlarla şakalaştığını söyler. Özgür kalınca onları çarmıha gereceğini vaat etti. Güldüler. Kendini fazla önemli bulan bir soylu sandılar ama Caesar şaka yapmazdı onur meselesinde. Fidye ödendikten ve serbest bırakıldıktan sonra bir aydan kısa sürede müttefik bir filo topladı. Korsanları avladı ve yakaladı. Cezası tam vaat ettiği gibi. Hepsi çarmıha gerildi ama son bir merhamet jestiyle boğazları kesildi. Uzun bir acıdan kurtarıldı. Bu sadece intikam değildi. Roma'ya ve otoritesini tehdit edebilecek herkese bir beyandı. Gerçek mi, abartılı mı olursa olsun, bu bölüm Caesar'ın kamu imajını büyük ölçüde şekillendirdi. Tehlike karşısında keskin zekalı bir adam, mizahı olan ve en ufak hakareti affetmeyen bir lider. Bu cesur hamle sayesinde Caesar, Roma toplumunda statüsünü yükseltti. Korsanlık belası hala kolektif travmaydı. Roma sadece 10 yıllar önce İtalyan kıyılarına ulaşan deniz baskınlarını hatırlıyordu. Tek bir hamlede Caesar sadece genç bir hatip veya hırslı bir fırsatçı olmadığını kanıtladı. Eylem adamıydı. Bundan sonra kariyeri hızla yükseldi. Forumda nutuklar verdi, yeni destekçiler kazandı ve güç basamaklarını hızlı adımlarla tırmandı. Hala küçük komutalarla yetinmedi. Roma onu tatmin etmedi. Yakında Avrupa genelinde lejyonlar yönetmeye, tarihi sadece kelimelerle değil, fetihlerle yazmaya aspirasyon duyacaktı. Kaçırılma bir gerileme değil, yükselen efsanesini pekiştirdi. Caesar affetmezdi. Caesar unutmazdı. Patrisyen inceliğinin altında geri adım atmayan bir liderin demir pençesini hissetmek mümkündü. İsa'dan önceki 60'ların başında Julius Caesar, Roma gücünün basamaklarını tırmanmayı aspirasyon duyuyordu. Bir cumhuriyette siyasi etki kısmen askeri prestij ve servete bağlıydı. İki figür netçe öne çıkıyordu. Pompey Magnus, Io 67 ile 62 arası Doğu fetihlerinden gelen olağanüstü şöhretiyle dev zenginlikler getirmiş ve cumhuriyete yeni gelirler sağlamıştı. Crassus ise Roma'nın en zengini olarak biliniyordu. Sulla altında el konulan mülkleri bedavaya kaparak emlak ve tefecilik yatırımlarını çoğaltmıştı. Bu iki dev karşısında senatosu bölünmüştü. Bazı muhafazakar senatörler, optimatlar, çok popüler generallerin yükselişinden korkarken, diğerleri halk taleplerine duyarlı olup toprak dağılımı veya tarım reformu vaat eden hırslı adamları desteklemeye açıktı. Bu ortamda Caesar, ün kazansa da tek başına iradesini dayatacak statüye sahipti. Pompey ve Crassus'un servet biriktirmelerinden ve pleblerin hayranlığından alarma giren senatosundan düşmanlık gördüğünü fark etti. Pompey doğudaki eylemlerinin resmi tanınmasını ve gazilerine toprak hibeleri istiyordu.
sadakatlerini korumak için kritik. Crassus, mali çıkarlarını destekleyen yasalar ve ekonomik gücünü pekiştirmek istiyordu. Sezar, herkese fayda sağlayacak bir ittifak müzakere etme fırsatı gördü. İsa'dan önce 60 yazında gizlice bir anlaşma teklif etti. Sonradan 1. Triumvirat olarak bilinen özel bir pakt. Bu anlaşmayı pekiştirmek için İösü 59'da konsül olan Sezar, kızı Julia'yı Pompei ile evlendirdi. Bu aile bağı karşılıklı güveni sağlamlaştırdı. 3 müttefik ortak hedeflerde anlaştı. Pompei, Sezar'ın yasal desteğini aldı. Doğu eyaletlerinin yeniden örgütlenmesini onaylattı ve gazilerine toprak sağladı. Sadakat için hayati. Crassus, mali çıkarlarına hizmet eden önlemlerin kabulünü sağladı. Özellikle doğuda servetini genişletmeyi hedefliyordu. Sezar ise Pompei ve Crassus'un desteğini aldı. Konsüllüğünden sonra Galya valisi olarak atanmak için. Orada büyük askeri seferler yapmayı hayal ediyordu. Pompei'ye eşdeğer zenginlik ve şöhret biriktirerek plebler ve askerler arasında popülerliğini pekiştirecekti. Triumviratın ilk yılları her üyenin projelerini ilerletmesine izin verdi. Sezar Yuvendalia 58'de Galya'ya yola çıktı. Zafer üstüne kazandı, ganimet ve prestij biriktirdi. Roma'da kalan Pompei, eski lejyonerlerine toprak dağılımını yönetti ve şehrin işlerine nezaret etti. Crassus işlerine daldı ve doğuda büyük bir seferle askeri yeteneğini kanıtlamayı umuyordu. Ama işbirliği sınırlarını çabuk gösterdi. İö 56'ya gelindiğinde ayrılıklar belirgindi. Hala Sezar'la müttefik olan Pompei, Sezar'ın etki genişlemesinden rahatsızdı. Luka'daki ünlü konferans gibi toplantılar, anlaşmanın şartlarını yeniden tanımlamayı ve grubun dayanışmasını teyit etmeyi amaçladı. 54'te Julia'nın ani ölümü, ittifakın istikrarına ağır darbe vurdu. Bu evlilik bağı kaybolunca, Sezar'la Pompei arasındaki gerilimler keskinleşti. Roma elitleri Pompei'yi Sezar'a karşı kışkırtmak için entrikaları çoğalttı. Bu arada Crassus, Pompei'nin askeri şanını yakalamak ve doğu tutuşunu pekiştirmek için Partlara karşı sefer başlattı. Karey Savaşı'nda İö 53'te felaket oldu. Crassus öldü ve birkaç Roma lejyonu yok edildi. Crassus'un ölümü Triumvirat'ı fiilen bitirdi. Üçlü denge olmadan Pompei ve Sezar'ın hırsları doğrudan çarpıştı. Julia'nın ölümünden sonra aile bağlarından kurtulmuş Pompei, muhafazakar senatosuna yaklaştı. Artık çok güçlü müttefikini engellemek için. Sezar ise Galya'da fetihlerine devam etti, Roma'daki olayları yakından izleyerek. İç savaşa giden yol açılmıştı. Senatoryal katılığı aşmak için tasarlanan Triumvirat, rakip hırslar ve kaderin sınavlarına direnemedi. Bu paktın karmaşıklığını vurgulayan birkaç anekdot var. Julia'nın henüz genç Pompei'ye güçlü bağlılığı olduğu ve Sezar ile Pompei'nin politika anlaşmazlıklarında diplomat oynadığı söylenir. Ölümü, soyu pekiştirecek varis bırakmayınca Sezar ile Pompei arasında onarılamaz bir kırık yarattı. Bu arada söylentiler, Crassus'la Sezar'ın Partları yenerlerse doğuyu paylaşmayı veya Sezar'ın gelecek savaşları için yeni fonlar planladığını iddia eder. Ama Carrhae yenilgisi bu planları boşa çıkardı ve dengeli üçlünün illüzyonunu paramparça etti. Sonuçta 1. Triumvirat, bireysel hırslarla sarsılan bir cumhuriyetin zayıflığını daha da açığa çıkardı. 3 imzacıya fayda sağlasa da şehri derin bölünmelere sürükledi. Senatosu gayri resmi ama çarpıcı etkili bu ittifaka karşı güçsüz kaldı. Generaller ve büyük ünlülere sahip finansörlerin iradesine tabi oldu. İsa'dan önce 58'de Julius Caesar, 59'daki dikkat çekici konsüllüğünden dolayı kutlanmış halde Cisalpine ve Transalpine Galya valiliğine, ayrıca İlirya'ya atandı. Bu atamanın arkasında Pompei gibi generallerle eşdeğer askeri şan kazanma net hırsı yatıyordu. O zaman uzun saçlı Galya diye bilinen ufuk, geniş bir operasyon tiyatrosu sunuyordu.
Bölge çoğu rakip kabilelerle dolu ve Roma o güne dek güney sınırını güvenceye almakla yetinmişti. Alanı tam fethetmeden. Üstelik Ren'i geçmeye tehdit eden Cermen halklar ve çeşitli kabilelerin Helvetii dahil göçleri Cumhuriyeti alarma geçiriyordu. Bu endişeler Sezar'ın retorikini besledi. Kendini dış tehdide karşı Roma'nın savunucusu olarak sundu ve kendi efsanesini dövmek için mükemmel fırsat verdi. 58 baharında Sezar'ın ilk büyük yüzleşmesi Alplerden batıya göç eden Helvetii ile oldu. Transalpine Galya'yı geçmek istiyorlardı. Roma müttefik bazı Gal kabilelerini endişelendirdi. Bu müttefikleri korumak iddiasıyla Sezar müdahale etti. Kararlı savaş, Doğu Galya'daki zengin Aedui başkenti Bibracte yakınında geçti. Cesaretlerine rağmen Helvetii ağır yenilgiye uğradı ve Roma denetimi altındaki topraklarına dönmeye zorlandı. Bu zafer, Sezar'ı korkutucu bir general olarak hemen kurdu. Galya'daki kalıcı varlığını gerekçelendirdi ve kendini bölgenin istikrar koruyucusu olarak sundu. Bu başarının ardından Sezar, Ren'in batısına yerleşmiş Cermen savaş lordu Ariovistus'la çarpıştı. Doğu Galya kabileleri, büyüyen hakimiyetinden rahatsız olup Roma'dan yardım istedi. Sezar çağrıya uydu ve Ü-58'de kritik bir savaşta Ariovistus'u yendi. Cermenleri Ren'i geri geçmeye zorladı. Bu yeni zaferle Sezar, barbar istilası dediği şeye karşı Roma'nın koruyucusu imajını pekiştirdi. Sonraki yıllarda çeşitli Gal kabilelerle, özellikle en korkutucu savaşçılar olarak görülen Belgaeler peş peşe savaştı. Belgeylere karşı karmaşık manevralar benimsedi. Tahkimatlar kurdu ve yerel ittifaklar oynadı ki tüm kabileleri birleşik yüzleşmek zorunda kalmasın. İö, 56'da Atlantik kıyısındaki denizcilik ustaları Venetleri yendi. Roma filosunu yerel kıyı koşullarına uyarlayarak. Pasifikasyon kuzeye ve batıya devam etti. Roma kontrolünde geniş bir alanı pekiştirdi. Sezar, kabileleri doğrudan idare etmek yerine birbirine karşı bölmeyi tercih ederdi. Roma, Galya üzerindeki tutuşunu genişlettikçe, karizmatik bir Gal lideri etrafında direniş hareketi oluştu. Vercingetorix. Soylu bir aileden doğan o, bazen düşman kabileleri tek bir hedefte birleştirdi. Roma işgalcisini kalıcı kovmak. Beceri Sezar'ı ikmal ve ganimetten mahrum bırakmak için yakıp yıkma stratejisindeydi. Hasatları yok etmek ve Romalılar gelmeden şehirleri boşaltmak içeriyordu. Aynı zamanda hareketli gerilla operasyonları. Pek çok Gal şehri bu radikal önlemler karşısında tereddüt etti ama Vercingetorix, kolektif özgürlüğü son bahis olarak çerçeveleyerek halkın bir kısmını coşturdu. İö, 52'de Alesya kuşatması, Sezar güçleriyle Federasyon Galyalılar arasındaki mücadelenin doruk noktasıydı. Vercingetorix, bir tepedeki Oppidum'a sığındı. Gal takviyelerinin Roma ablukasını kıracağına inanıyordu. Sezar ise çift hat tahkimat kurdu. Biri içeriye, Alesya'yı kuşatmak için, diğeri dışarıya. Beklenen Gal yardım kuvvetlerine karşı. Bir dizi umutsuz saldırıdan sonra Vercingetorix teslim oldu. Halkını katliamdan kurtarmayı umarak. Gal liderinin teslimiyeti, Gal savaşlarının en çarpıcı imgesi kaldı ve isyanın başarısızlığını işaret etti. Galya gibi geniş ve parçalı bir alanı fethetmek için Caesar, usta stratejilere dayandı. Kabile rekabetlerini ustalıkla kullandı. Örneğin Aedui gibi bazı Gal şehirleriyle ittifaklar kurarak Sequani gibi diğerlerini kıskançlıkla doldurdu. İç anlaşmazlıkları oynayarak kendini hakem veya koruyucu olarak sundu. Böl ve yönet. Askeri ve lojistik yenilikleri fark yarattı. Unutulmaz bir bölüm, Ren üzerinde sadece 10 günde köprü inşasıydı. Caesar, birliklerini sadece nehre konuşlandırmadı. Roma mühendisliğinin üstünlüğünü göstermek ve Cermen kabilelere net mesaj göndermek istedi. Bu devasa köprü, lojistik ve mimari ustalığıyla hala tarihçileri büyülüyor. Alman topraklarına kısa bir akın için geçtikten sonra Caesar yapıyı yıktı.
sınır üzerindeki tam kontrolünü vurgularcasına. Acımasız bir Fatih imajının aksine, bazı hesaplar hızlı teslim olan Gal kabilelerine merhametini vurgular. Yağma yapmadı ve yerel güç yapılarını korudu. Roma'nın hesaplı merhamet politikası. Yerel çatışmaları çözdü veya dost bir lideri destekledi. Nezaket kisvesi altında sadık müvekkiller güvenceye aldı. Gal şeflerini sadık siyasi müttefiklere dönüştürdü. Unutmamak lazım, Sezar'ın kendi yazdığı Gal savaşları üzerine yorumların etkisini. Bu hesaplar seferlerini olumlu ışıkta sundu. Her saldırıyı Roma veya müttefiklerini korumak için gerekli kılarak gerekçelendirdi. Tarzı netlik ve özlülükle dikkat çekti. Fetihlerini epik anlatılara dönüştürdü. Bu eserler basit askeri raporlar değildi. Roma siyasi sınıfı ve sıradan halkı kazanmak için ince ayarlanmış propaganda, yazarın edebi yeteneğini sergiledi. Bu seferlerin sonunda Sezar'ın başarıları muazzamdı. Sadece Roma'nın Galya'daki etki alanını önemli ölçüde genişletmedi. Tahıl, köle, metal gibi yeni kaynaklara erişim sağlayarak aynı zamanda lejyonlar arasında ününü pekiştirdi. Askerler ona adanmıştı. Ganimetleri adil dağıttığı ve refahlarına tutarlı özen gösterdiği için. Bu sadakat, senatosuna ve Pompei önderliğindeki rakip fraksiyona karşı kritik olacaktı. Roma halkından aldığı triyumflarla dev prestij kazandı. Roma'ya döndüğünde Gal ganimetleri ve esirlerle yüklü zafer alayları başkenti güçlü etkiledi. Pek çok senatör yeni bir tehlike gördü. Halk tarafından sevilen, fetihlerle zenginleşmiş, deneyimli birlikler komutan bir general, siyasi iradesini dayatmaya hazır. Cumhuriyetin geleneksel kurumlarını devirme niyetinde olduğunu korkuyorlardı. Finansal yönü de göz ardı etmemeli. İö, 58 ila 51 arası Gal savaşları, devasa haraç, köle ve ganimet akışı getirdi. Sezar, bu zenginliklerin bir kısmını Roma'daki müvekkil ağlarını güçlendirmek için dağıttı. Seçim kampanyaları ve pleblere lütufları için borçlarını ödedi. 53'te doğuda Carrhae'de Crassus'un ani ölümü, Roma Cumhuriyeti'nin kırılgan siyasi dengesini sarstı. Birinci Triumvirat'ın 3. direği Crassus, Sezar'la Pompei arasında denge unsuru olmuştu. Onsuz ittifak sallandı. Pompei'ye göre Sezar'ın büyüyen gücü ve Galya'sı çok daha endişe vericiydi. Üstelik kısa süre önce Julia'nın ölümü, iki adamı bağlayan evlilik bağına son vermişti. Bu kopuş, Sezar'ın Galya'da zaferlerle halk ve ordu arasında dev popülerlikten keyif aldığı sırada geldi. Roma düzenli olarak parlak seferlerini, göz kamaştıran zaferlerini ve lejyonlarının eve gönderdiği zenginliği duyuyordu. Halk onu askerlerine yakın, cömert ve kararlı bir general olarak görüyordu. Bir zamanlar Roma sahnesinin tartışmasız efendisi Pompei, gölgede kalmaktan korkuyordu. Uzun bastırılmış gerilimler, kimin Roma'da üstün gücü temsil edeceği sorusu etrafında kristalleşti. Sezar'ın büyüyen gücünün farkında olan senatosu, optimatlar hakim, onu mümkün olduğunca çabuk görevden almaya çalıştı. Cato ve Bibulus gibi güçlü figürlerin etkisiyle Galya görev süresi bittiğinde komutasını bırakmasını talep eden bir motion geçti. Başkente lejyonlarıyla dönmesini, popülerliğinin gazıyla sadece sıradan bir vatandaş olarak dönmesini umuyorlardı. Konsüllüğünde yetkisini aştığı için bekleyen yasal kovuşturmalara maruz. Pompei yaltaklanmalar ve baskıyla sonunda yanlarında saf tuttu. Cumhuriyetin koruyucusu statüsünde ek makamlar aldı, otoriter sapma endişelilerini arasında statüsünü yükselterek. Sezar, birliklerini dağıtmadan İtalya'ya girmesi için tekrarlanan mesajlara rağmen kabul edilebilir bir uzlaşma bulamadı. Lejyonları olmadan dönmenin müzakere gücünü kaybetmek ve savunmasız bir yargılamaya maruz kalmak anlamına geldiğini biliyordu. İÖ 49 başlarında gerilim kırılma noktasına ulaştı. Senatosu ordusunu dağıtmasını veya cumhuriyet düşmanı ilan edilmesini emretti. Pompei'ye şehri savunmak için tam yetkiler verildi. Sezar, Cisalpine Galya'da konuşlanmış halde kritik bir seçimle karşı karşıya kaldı. Ya itaat edip
Roma'ya sıradan bir vatandaş olarak dönecek, etki ve askeri korumasını feda edecek. Ya da İtalyan sınırı üzerinden silahlı geçerek isyan edecek, en sert cezalarla cezalandırılabilir bir eylem, Rubicon, Cisalpine Gallia ile İtalya, düzgün arasındaki sınırı işaretliyordu. Gelenek, Sezar'ın saatlerce tereddüt ettiğini söyler. Her kararın geri dönüşsüz olacağını tam farkında. Sonunda küçük bir kohortun başında nehre ilerledi ve ünlü sözleri söyledi. Alea iacta est. Zar atıldı. Nehri geçerek Roma yasasını ihlal etti, senatoryal izin olmadan birlikleri İtalya'ya sokmak yasaktı. Eylem, fiilen Cumhuriyete savaş ilanıydı. Bu jestin sembolik ağırlığı, askeri öneminden öteye geçti. Mütevazı bir su yolu olan Rubicon, posterity için geçilmez kırmızı çizgi oldu. Geçerek Sezar, gerekirse güçle haklarını ve meşruiyetini iddia edeceğini gösterdi. Dramatik bir süs değil, Roma'yı tamamen yeniden şekillendirecek iç çatışmanın resmi başlangıcıydı. Tepki hızlıydı. Panik içindeki senatosu, Pompei'ye süpürge gibi yetkiler verdi. İtalya'da birlik toplaması ve Sezar'ın ilerlemesini durdurması emredildi. Ama beklentilerin aksine Yarımada'daki pek çok şehir senatoryal kontrolden yorgun kapılarını Sezar'a açtı. Ariminum'da, modern Rimini ve başka yerlerde alkışlandı. Bazısı onu siyasi yenilenme umudu, bazısı sadece Galya'nın zafer kazanmış fatihi olarak gördü. Bu halk dalgası karşısında Pompei, İtalya savunmasını organize edecek vakit bulamadı. Zorunlu askerlik çabaları yavaş ilerledi. Acemilerde heves düşük. Hızla şehri terk etmeyi seçti. Etkili senatörlerle birlikte güneydeki Brundizium'a, modern Brindis'e gitti. Oradan Yunanistan'a yelken açtı. Bu hamleyle Pompei, Yarımada'da Sezar'la doğrudan çarpışmayı önlemeyi, doğuda güçlü bir ordu toplama umuduyla umuyordu. Roma'yı savaşmadan Sezar'a bırakmak ağır bir psikolojik darbe oldu. İsyancı prokonsülün ellerine neredeyse kan dökmeden düştü. Sezar için bu büyük bir görünür zaferdi. Artık şehri kontrol ediyordu ama Pompei ve destekçileriyle yüzleşmek zorundaydı. Savaşmaya kararlıydılar. Pompei'nin ve senatosunun kaçışı uzun bir savaşı işaretliyordu. Resmi meşruiyetin ana deposu İtalya'dan ayrılmıştı. Roma'da savaş olmasa da çatışma tam gaz devam ediyordu. Aylar veya yıllar sürecek ardışık çarpışmalarla. Ünlü Alea iacta est ifadesi hakkında antik yazarlar anlaşmaz, tam anı ve kelimeleri konusunda. Bazısı Suetonius'a, bazısı Plutark'a atfeder. Muhtemelen posterity tiyatro etkisi için cilaladı. Bir varyasyon da dolaşır. Iacta alea est, zar atıldı, özne ve fiil ters. Her şekilde anlam aynı. Kararın geri dönüşsüzlüğü. Roma halk kültürü kehanetlerle dolu. Rubicon'u geçmeden önceki gece hikayeleriyle dolu. Bazısı bir flütçü veya gizemli müzisyenin Sezar'ı teşvik ettiğini söyler. Diğerleri kanlı bir nehir geçen kehanet rüyası. Hiçbir şey tarihi kesin değil ama bu masallar kritik anın büyüsünü yansıtır. Fısıltılar Yunanca konuştuğunu söyler. Anerhiptokibos, zar atıldı. Yunanca yüksek kültür dili olarak sahnenin ciddiyetini artırırdı. İç savaş patladığında Sezar, İtalya üzerinden hızla ilerledi. Pompei ve senatosunun bir kısmını doğuya kaçırttı. Birkaç öncü çarpışmadan sonra iki taraf, İÖ 48'de Tesali'de Farsalus Ovası'nda karşı karşıya geldi. Pompei önemli kaynaklara, güçlü senatoryal desteğe sahipti. Sezar'ından büyük bir ordu sahaya sürdü ve Akdeniz'de bazı ikmal rotalarını kontrol eden deniz üstünlüğü vardı. Sezar bu görünür dezavantaja rağmen Galya seferlerinden sertleşmiş lejyonlarının disiplinine güvendi. Sayısal dezavantajı telafi etmek için. Pompei'nin stratejisi, ikmal güvencesi zor olan düşman topraklarında Sezar'ın güçlerini tüketmekti. Onu elverişsiz şartlarda savaşa zorlayarak süvari üstünlüğünü kullanmayı umuyordu. Sezar ise kıtlık veya moral düşüklüğü yerleşmeden kararlı bir savaşı zorlamak zorundaydı.
Roma ordusunda kohort, yaklaşık 480 ile 600 askerden oluşan bir birimdir. Her lejyon 10 kohorta bölünür. Her kohort birkaç centuryadan oluşur. Centurya adı rağmen genellikle 80 adam içerir. Deneyimli bir subay olan centurion tarafından yönetilir. Farsalus Savaşı sabahı Sezar, lejyonlarını yoğun formasyonda dizdi. Sağ kanadına 6 kohort rezerv koydu. Pompei'nin büyük süvari birliğini oraya yığdığı yerde. Bu manevra kritik oldu. Pompeici süvari hücum ettiğinde beklenmedik rezerv birliklerce sıkıştırıldı. Sağdaki direnç karşısında şaşkın Pompeici süvari çekildi. Sıralarında panik yarattı. Pompei ani değişim karşısında sarsıldı. Düzeni sağlayamadı. Sezar'ın lejyonları açığı gördü ve düşman hatlarını yardı. Yakında Pompei'nin adamları kargaşa içinde kaçtı. Rotalanma karşısında Pompei kaçmayı seçti. Savaş alanını terk edip Mısır'a yöneldi. Güvenli sığınak ve ordu yeniden kurmak için mali destek umuduyla. Farsalus dönüm noktasıydı. Pompei sürgüne giderken Sezar'ın askeri itibarı fırladı. Pek çok Romalı için bu zafer, onun sadece Galya'nın büyük fatihi olmadığını değil, yenilmez addedilen bir generali yenebilen lider olduğunu gösterdi. Sezar hemen triyumf etmedi. Pompei'nin hala etkili olduğunu ve yeni destek aradığını biliyordu. İç savaş bitmemişti ama güç dengesi Sezar lehine dönmüştü. Mısır'a vardığında Pompei, genç kral Ptolemaios Tereddüt'ün desteğini umuyordu. Krallık nominal bağımsız olsa da Roma'ya tahtını korumak için bağımlıydı. Ama Ptolemaios'un danışmanları Sezar'ın öfkesinden korkup Pompei'yi suikastla öldürdü, başını Sezar'a hediye olarak sunmak için. Sezar, İö 48 Eylül'de İskenderiye'ye vardığında bu ürkütücü hediyeyle karşılandı. Sevinmek yerine şok ve tiksinti duydu. Düşmanlıklarına rağmen Pompei hala büyük bir Romalıydı. Sezar belki onu canlı yakalayıp uzlaşma için kaldıraç olarak kullanmayı planlamıştı. Ptolemaik sarayın entrikaları Sezar'ı başka bir çatışmaya sürükledi. Danışmanları tarafından teşvik edilen Ptolemaios 13, Sezar'ın varlığından ve İskenderiye'ye konuşlanmış Roma birliklerinden endişeliydi. Üstelik üvey kız kardeşi Kleopatra da tahtı iddia ediyordu. Sezar, aile kavgasında hakem rolüne zorlandı. Kleopatra'nın Roma'ya daha işbirlikçi olacağına inanarak onun yanında durdu. Şehirde çatışmalar patladı, İskenderiye kuşatması başladı. Sayıca az olan Sezar, avuç dolusu lejyoner ve sınırlı ikmalle kraliyet sarayına ve çevresine hapsedildi. Diplomasi önemli rol oynadı. Asya Minor'dan takviye alabildi. Mısırlılar Ptolemaios yanlılarıyla Kleopatra taraftarları arasında bölünmüş halde birleşik hücumda zorlandı. Sonunda Ptolemaios yenildi ve muhtemelen Nil'de bir deniz muharebesi sırasında boğuldu. Kleopatra, Sezar'ın koruması altında tahta geri getirildi. İskenderiye'de kalışı sırasında Sezar, ünlü ilişkisine başladı. İö 47 kışını Mısır'da geçirdi. Kraliçeyle Nil boyunca yelken açarak hem siyasi hem romantik bir ilişki yaşadı. Bu birliktelikten Sezaryon adında bir oğul doğdu. Kleopatra babalığını her zaman iddia etti. Roma propagandası bu yabancı bağlantıyı fazla vurgulamadı ama Roma'daki muhafazakar çevrelerde Mısır bağı kaşları kaldırdı ve dedikodulara yol açtı. İskenderiye'den sonra Sezar, doğuda dağılmış kalan Pompeici sadıklarla yüzleşmek zorunda kaldı. İç savaşın bu evresinin en ünlü bölümlerinden biri, İö 47'de Kral Farnakes Tıki'ye karşı hızlı zaferiydi. Mitridates'in oğlu. Mısır krizinden yararlanarak Roma etkisini silkelemeye çalışan bu düşman, Sezar'ın karakteristik hızıyla ezildi, Yıldırım Seferi'nde. Zaferinden sonra Roma'ya kısa bir mesaj gönderdiği söylenir. Veni, vidi, vici. Geldim, gördüm, yendim. Ne kadar kolay zafer kazandığını vurgulayarak. Ama direniş doğuda bitmedi. Pompeici senatörlerin sert çekirdeği, şimdiki Tunus'ta Afrika Proconsularis eyaletine çekilmişti. Sezar başka bir sefer başlatmak zorunda kaldı. İö 46'da Tapsus Savaşı'nda
genç Cato ve Metellus Scipio gibi sarsılmaz optimatların birleşik güçleriyle karşılaştı. Sezar'ın taktik üstünlüğü ve birliklerinin üstün eğitimi yine zafer getirdi. Pek çok Pompeici lider, yakalanmaktansa intiharı seçti. Cato Utica'da kendi canına kıydı. Sezar'ın merhametine boyun eğmektense. İO 45'te savaş İspanya'ya kaydı. Pompei'nin oğulları Gnaeus ve Sextus yerel halkı ve sadık gazileri toplayarak Güney İspanya'daki Munda Savaşı bu uzun çatışmaya son verdi. Pompeici direniş ezildi. Yine de Munda'dan sonra Sezar, iç savaşın tartışmasız galibi olarak görebilirdi kendini. Roma'ya döndüğünde birkaç triyumf düzenledi. Ganimetleri, esirleri ve zafer sembollerini sergilediği büyük törenler. Romalılar egzotik tutsaklar, hazineler gördü ve galibin merhametini kutlayan nutuklar duydu. Ne kadar hayat kurtardığını vurgulayarak. Gerçekte savaş kanlıydı ama Caesar'ın propagandası ünlü düşmanlara veya fethedilen şehir halkına gösterdiği merhameti ustalıkla öne çıkardı. Savaşların ardından Sezar süpürge reformlara girişti. Gazilere toprak vermekten eyaletlileri senatosuna dahil etmeye, cumhuriyet idaresini yeniden örgütlemeye. Pek çok senatör iradesine boyun eğdi, popülerliğinden sersemlemiş veya dışlanma korkusuyla. Ama perde arkasında hoşnutsuzluk kaynıyordu. Güç yoğunlaşmasının cumhuriyet kurumlarını tehdit ettiğine inananlar arasında. Zaferlerle süslenmiş Caesar, Roma'yı vizyonuna göre yeniden şekillendirmeye kararlı görünüyordu. Şehrin yüzyıllık geleneklerini terk etme riskiyle. İmparatorluğun ilerleyici pasifikasyonu, modernleştirme amaçlı inşaat projeleri ve yasal teklifler için yol açtı. Sezar, generalden ziyade devlet başkanı gibi hareket etti. Takvimi reforme etti, kamu inşaatlarını başlattı ve doğuda Partlara karşı yeni fetihler planladı. Taraftarlarına göre enerjik, aydınlanmış bir liderdi. Cumhuriyeti kaostan kurtaran. Rakiplerine göre tomurcuklanan bir tirandı. Kleopatra'nın bu destandaki varlığı yoğun tartışma yarattı. Bazıları, Ioköy 46-45 civarı Roma'da Tiber yakınında bir villaya yerleştirdiğini iddia eder. Senatosunu skandale sürükleyerek. Öfke, yabancı bir kraliçenin Roma siyasetini etkilemesi fikrinde yoğunlaştı. Söylentiler onu resmen evlendireceği veya onuruna tapınak inşa edeceği yönündeydi. Hiçbir şey doğrulanmadı ama Kleopatra'nın başkentin varlığı dedikodu ve hiciv yorumlarını besledi. Sezar'ın halkla ilişkisi inişli çıkışlıydı. Dev askeri prestije rağmen herkesi reformları desteklemiyordu. Şehirde heykelleri veya belirli günlerde diyadem giyme hakkı gibi onur aldığında bazı Romalılar kraliyet hırsı olup olmadığını merak etti. Çoğu rakibini askeri yollarla susturması, monarşik hırslar beslediği şüphelerini körükledi. Yine de iç savaşın sonu Roma'da yoğun aktivite dönemiyle çakıştı. Hayatta kalan eski Pompeiciler, ölü veya sürgün olmayanlar, bazen Sezar'ın merhametini aldı. Kamu affının şehri istikrara kavuşturabileceğini ve cömert lider imajını güçlendirebileceğini biliyordu. Bu uzlaştırıcı maskenin ardında gerçek gücü ellerinde topladı. Pek çok senatörü otoritesine razı etti. Ardışık zaferlerinden sonra Julius Caesar, Ioe 46'da Roma'ya tartışmasız hükümdarı olarak döndü. Cumhuriyet iç çekişmelerden yorgun, tek bir adamın etkisi altındaydı. Ioe 44'ten itibaren ömür boyu diktatör ilan edildi. Roma geleneğinde diktatörlük, şiddetli krizlerde tipik olarak 6 ay sınırlı olağanüstü bir makamdı. Sezar bu emsali kırdı. Konsül kalırken tüm makamları biriktirdi. Galya prokonsüllüğünü korudu ve Roma dininin başı Pontifex Maximus kaldı. Hiçbir Romalı bu kadar temel makamı yoğunlaştırmamıştı. Bu olağanüstü güç yoğunlaşması her karar alanına müdahale etmesini sağladı. Senatosunu yönetti, orduyu komuta etti, yasaları doğrudan teklif etti ve dini ritüelleri denetledi. Resmi olarak senatoryal meclis işlemeye devam etti ama Sezar sadık adamlarla genişletti. Bazıları Galyalı veya uzak eyaletlerden. Muhafazakar senatörler
Bu şişirilmiş senatosunun yüksek meclisi düşürdüğünü ve eski ailelerin ayrıcalıklarını erozyona uğrattığını protesto etti. Diğerleri taze yetenek getirip Roma'yı modernleştirmek için fırsat gördü. Her durumda Caesar artık sadece bir memur değildi, tek başına üstün otoriteyi somutlaştırıyordu. Gücünün hem orduya hem reformlarının popülerliğine dayandığını bilen Sezar, iddialı girişimlere girişti. İö 46'da Julien takvimini getirdi. Yıllarca süren kronolojik kargaşaya son vererek. Önceden Roma takvimi ay aylarına dayalıydı. Güneşle sürekli uyumsuz. Mısırlı astronomların yardımıyla 365 gün artı her 4 yılda bir artık gün sistemi benimsedi. Bugünküne benzer. Bu tedbir, saltanatına günlük hayatta somut etki verdi ve adını ölümsüzleştirdi. Bu arada senatosunu genişletti. Batı eyaletlerinden veya Kuzey İtalya'dan yeni üyeler kabul etti. Romanize Gal aristokrasisinden bazılarını dahil ederek. Geleneksel olarak 600 üye olan senatosu 900'e yükseldi. Sezar için bu atamalar tutuşunu sıktı ama aynı zamanda imparatorluk elitlerini daha geniş yelpazede entegre etme arzusunu gösterdi. Ek olarak tarım yasalarını teşvik etti. Kampanya veya İtalya'nın diğer kısımlarında gazilere kamu toprakları vererek. İç savaşlarda onu takip edenleri ödüllendirmeyi ve pleblerin toprak erişimi talebini karşılamayı amaçladı. Borç meselesinde önlemler aldı. Toplumda yaygın tefecilikte dikenli bir konu, faiz oranlarını sınırlamaya, mevcut borçların bir kısmını silmeye ve alacaklıların talep edebileceği miktarı sınırlayarak geri ödemeyi kolaylaştırmaya çalıştı. Bu politika zengin tefeciler arasında popüler değildi ama Yarımada'daki sıradan vatandaşlarca karşılandı. Yarımada'nın belediyelerinde yeniden örgütlenme yaptı. Yeni yerel makamlar kurarak ve sivil görevleri daha adil dağılarak. Bu çabaları Roma topraklarına tutarlılık vermek olarak sundu. Roma ve imparatorluğunu yeniden inşa etmenin verimli merkezi idare gerektirdiğini savunarak vizyonuyla tam uyumlu. Geniş iç reformlara rağmen Sezar dış genişlemeyi ihmal etmedi. Crassus'un İö 53 Carrhae'de Partlara karşı başarısızlığının hatırası onu doğuya çekiyordu. Bu yenilgiyi intikam almak ve hiçbir yabancı gücün Roma'ya meydan okuyamayacağını göstermek istiyordu. Bazı çağdaşlar, 200 yıl önce İskender'in kurduğu imparatorluğu hayranlıkla kıyasladığını söyler. Sezar için Akdeniz dünyasını kontrol etmek yetmezdi. Roma sınırını Yunan bilginler tarafından haritalanmış bilinen dünyanın limitlerine itmek niyetindeydi. Ayrıca yeni koloniler kurdu. Gazileri ve Roma vatandaşlarını stratejik alanlara, özellikle Galya ve Balkanlara yerleştirerek. Amaç, fethedilmiş veya tartışmalı olabilecek bölgelerde Roma etkisini pekiştirmekti. Tüm hırslarını gerçekleştiremese de, Partlara karşı büyük bir sefer arzusunu dile getirmesi, antik büyük figürlerin varisi olarak kendini sunma dürtüsünü ortaya koydu. Evrensel bir imparatorluk ufkuyla. Askeri ve siyasi başarılarının yanı sıra Sezar kamu imajına özel dikkat etti. Kendi benzerliğini taşıyan sikkeler bastırdı, yaşayan bir Romalı için nadir bir ayrıcalık. Geleneksel cumhuriyetçi para ataları veya tanrıları gösterirdi. Sezar bu tabuyu kırarak yüzünü her rutin işlemde dolaşıma soktu. Onur heykelleri Roma ve müttefik şehirlerde çoğaldı. Bazen vatanın babası veya kurtarıcı yazılarıyla. İletişim sezgisi büyük kamu festivallerinde de ortaya çıktı. Oyunlar, ziyafetler ve muhteşem gladyatör dövüşleri finanse ederek halkı saltanatına büyülemişti. Kendini medeni bir misyonun hayırseveri olarak portreledi. Çevresindekiler, Sezar'ın yarı ilahi statüye layık olduğunu öne sürdü. Roma'nın canlanmasını somutlaştıran bir insan tanrı. Dini kurumlar da kurtulmadı. Pontifex Maximus olarak resmi kurbanları, festivalleri ve kültleri yönlendirebiliyordu. İnsanları ailesinin tanrıça Venüs'e uzanan ilahi soyunu sürekli hatırlatarak. Roma'da din ve siyaset iç içeydi. Kamu ibadetinin odağını kontrol ederek kamuoyunu daha da sıktı.
Sarayda abartılı dini törenler teklif edildiğinde şakalar yaptığı söylenir. Bazen reddediyormuş gibi yapar, Tanrı olmadığını ısrar ederken diğer ritüelleri izin verirdi. Bu ikili duruş, mizah ve strateji gösterirdi. Tevazu önerirken emsalsiz onurları kabul ederdi. Pek çok hesap, aşırı yaltakçıları sertçe azarladığını tarif eder. Roma'nın koruyucu figürüne yükselişini katı kontrol altında tutarak. Örneğin kral diye çağrılmayı reddetti. Romalar 400 yıl önce monarşiyi düşürdükten beri bu ünvandan nefret ederdi. Ama kanıtlar, kraliyet fikrine tamamen karşı olmadığını gösterir. Son yılında söylentiler, Kleopatra ile Mısır kralı olmayı planladığı veya Doğu seferinden taç giyerek döneceği yönündeydi. Bu belirsizlikler siyasi gerilimi körükledi. Sezar'ın hala sınırları olup olmadığını veya sınırları olup olmadığını merak edenler. Resmi kutlamalarda sağ kolu Marcus Antonius ona diyadem sunmaya çalıştı. Sezar herkesi açıkça reddetti ama olay gerçek niyetleri hakkında kalıcı şüpheler bıraktı. Resmi redle gizli kabul arasında Caesar herkesi meraklandırıp tedirgin tuttu. Cumhuriyet geleneklerine bağlı pek çok aristokrat monarşi kurma eşiğinde olduğunu korkuyordu. Makamları biriktiriyor, olağanüstü onurlar alıyordu ve taç giyme planı olup olmadığı sorusunu açık bırakıyordu. Kraliyete dönüş korkusu antik hatıraları canlandırdı. Roma'nın son kralı Tarquinius Superbus'u 6. yüzyılda süren Oster'den beri Cumhuriyet özgürlüğüne sarılmıştı. Tek adamın tüm güçleri toplaması ve yarı tanrı gibi tapılması, gelenek en sadık savunucularında hayal kırıklığı ve öfke uyandırdı. Genel halk arasında Sezar'ın cömertliğinden keyif alan pek çok kişi olsa da, hırsının Cumhuriyet'in taşıyabileceği sınırı aştığı mırıltıları vardı. Yasalar ve memur seçimleri için meclisler kararlarını damga basmaktan öteye gitmiyordu. Sezar atamalarıyla şişirilmiş senatosu otoritesine tabi görünüyordu. Arka odalarda komplocu fısıltılar yayıldı. Doğu seferinden sonra kral taçıyla döneceği veya yarı ilahi unvanlar kabul ettiği söylentileri. Bazıları eski anayasayı alay konusu yaptığını duyduğunu iddia etti. Cumhuriyet boş bir kabukmuş gibi. Daha cumhuriyetçi senatörler sessizce görüşürdü. Şehri monarşik kaymadan kurtarmak mümkün mü diye. Bu muhalefetin kalbinde belirli isimler öne çıktı. Gaius Cassius Longinus, Decimus Brutus, Tillius Cimber ve özellikle Marcus Junius Brutus. Brutus özel bir vaka. İç savaştan sonra Sezar tarafına geçmiş, himayesinden faydalanmış ve yüksek makamlar tutmuştu. Ama kendini Lucius Junius Brutus'un efsanevi cumhuriyet kurucusu Tarquinius'u 400 yıldan fazla önce kovanı manevi varisi sayıyordu. Bu atamiti onu psikolojik ikileme soktu. Sezar'a minnet borçlu ama soyundan gelen cumhuriyet ideallerine bağlı. Cassius ise daha kişisel kinler besliyordu. Pompeici olarak kampının yenildiğini görmüş, tehlikeli hırslı gördüğü adama boyun eğmekten kinliydi. Yavaş yavaş gizlice suikast fikri şekillendi. Komplocular, Sezar'ı öldürmenin kamuyu kurtarmanın tek yolu olduğuna ikna etti. Pek çok gizli toplantı yaptılar, doğru an ve yeri belirlemek için. En büyük bilinmeyen halkın tepkisiydi. Sezar'ın popülerliği planı riskli kılıyordu. Lejyonerlerin sadakati de çoğu ona servet borçluydu. Sonunda 15 Mart Io44'ü Martides'ini seçtiler. Sezar'ın rakibi tarafından dikilen Pompei kuryasına gideceğini biliyorlardı. Senatosu oturumu için sembolik bir bina. Avantaj ikiliydi. Diktatör silahsız olacaktı, togayla giyinmiş, çoğu askeri destekçisi içeriye eşlik edemeyecekti. Plan basitti. En az beklediği anda etrafını sar, sonra tekrar bıçakla ki hayatta kalma şansı kalmasın. 15 Mart sabahı Roma'da uğursuz kehanetler dolaştı. Falcılar Sezar'a dikkat etmesini tavsiye etti ama o şüpheciydi. Efsane karısı Calpurnia'nın onu kan içinde gördüğü kabusla yalvardığını söyler. Evden çıkmamasını.
Sezar tereddüt etti ama Senatör Decimus Brutus onu teskin etti. Korkak görünmemek için gitmesini söyleyerek. Geç kaldı ama Curia'ya gitti. Komplocuları listeleyen bir notu eline sokulduğunu fark etmeden. Senatosunda oturum sıradan başladı. Bazıları bir taleple yaklaştı. Tillius Timber muhtemelen togasına çekerek dikkatini çekti. Anında Cassius ilk bıçak darbesini indirdi. Omzuna sakar bir vuruş. Sezar şaşkın döndü. Diğerleri yaklaştı ve sırayla bıçakladı. Bazıları kaynaklara göre 23 bıçak yarası vuruldu. Kaos arasında Brutus'u tanıdı ve Suetonius'un aktardığı efsanevi ifadeyi söyledi. Et tu Brut, sen de mi oğlum Brutus? Pompei heykelinin dibine yığıldı. Rakibini yendiği adamın heykelinin altında ironik bir son. Sahne senatosunu paniğe attı. Karışmayan bazı senatörler dehşetle kaçtı. Komplocular kanlı hançerlerini kaldırıp tiranlıktan Roma'yı kurtardıklarını haykırdı. Sezar'ın cesedi Pompei heykelinin ayaklarında kan gölünde yalnız yattı. Bir anda Roma tarihi sonsuza dek değişti. Martides'ini sayısız kehanet önceden haber vermiş gibi. Calpurnia'nın rüyasına ek, bir falcı o gün için uyarmış. Başkent üzerinde tuhaf kuşlar asılıp Mars tarlasına yıldırım çaktığı söylenir. Pek çok detay edebi gelenekten gelmesine rağmen o anki gerilimi aktarır. Diğer anekdotlar, bir arkadaşın oturumdan hemen önce komployu tarif eden gizli mesaj verdiğini söyler. Komplocuların isimlerini içererek. Aceleci Sezar okumadı. Çöküşün vahyini mezara taşıyarak. Bazıları Brutus'un ölümcül darbeyi verirken titrediğini, başka bir komplocunun elini yönlendirdiğini iddia eder. Gerçek mi, abartılı mı? Bu masallar o günün sembolik gücünü gösterir. O kadar çok kaderin kesiştiği. Suikastten hemen sonra komplocular lehlerine halk ayaklanması bekledi. Cumhuriyeti kurtardıklarına güvenerek. Sokaklarda hançerlerini sallayarak Libertas haykırdılar. Ama halk vahşetten şok olmuş halde umdukları gibi tepki vermedi. Pek çok Romalı tahıl dağıtımları, oyunları ve yoksullara görünür iyiliğini hatırlayarak Sezar'ın ölümüne yas tuttu. Karmaşa ve korku hakimdi. Sezar'ın yakın teğmeni Marcus Antonius, merhum diktatörün mirasının koruyucusu olmayı kaptı. Cenazede forumda alevli bir nutuk verdi. Yaraları sergileyerek komplocuları iğrenç katiller olarak kınadı. Kalabalığı coşturdu. Onlara karşı ayaklandı. Suikastçıları barikatlara veya başkentten kaçmaya zorladı. Sezar'ın bedeni forumda yakılırken spontane bir yangın çıktığı söylenir. Herkes adaklar veya mobilya parçaları atarak. Sonraki haftalarda Roma'nın siyasi geleceği belirsiz kaldı. Komplocular senatoryal ünvanlara sahip olsa da yeni bir düzeni dayatmakta zorlandı. Halk adalet talep ederek öfkelendi. Antonius ve diğer Sezar sadıkları daha fazla kan dökmeyi önlemek umuduyla nominal af müzakere etti. İntikam hazırlıkları yaparken. Julius Caesar, Göket'te 44'te komplocuların hançerlerine düştüğünde Roma Cumhuriyeti suikastçıların hayal ettiği istikrara dönmedi. Vasiyeti Martides'inden kısa süre sonra açığa çıktı. Beklenmedik bir varis belirledi. Yeğeni Octavianus, o zamanlar 19'unda hala bilinmeyen. Genç adam, Gaius Julius Caesar Octavianus adını aldı ve Caesar'ın servetinin çoğunun mirasçısı oldu. Pek çok Romalı için sıradanlar ve elitler, Caesar'ın mirasının yaşayan somutlaşmasıydı. Octavianus hemen ahlaki ve siyasi otorite iddia etti. Caesar'ın bir başka yakın müttefiki Marcus Antonius'la çarpışma kursuna soktu. Hemen çatışmaya dalmak yerine Octavianus, Antonius ve Lepidus Uğurlu'yu 43'te yeni, resmi tanınmış bir triumvirat kurdu. Cumhuriyeti ortak yönetmek için. Ama hızla siyasi düşmanları yok etmek için kanlı proskripsiyonlara başvurdular. En skandal trajedilerden biri, Antonius ve Octavianus'a fazla eleştirel görülen büyük hatip Cicero'nun idamıydı. Ortak rakipleri, Brutus ve Cassius dahil, İö, 42'de Filippi'de nötralize ettikten sonra
Triumvirler birbirine döndü. Antonius doğuya yöneldi ve Kleopatra ile ittifak kurdu. Octavianus batıda konumunu pekiştirdi. Lepidus daha az etkili kenara itildi. Gerilimler İbaiskemi ve Messu 31'de Actium Savaşı'nda doruğa ulaştı. Antonius ve Kleopatra'nın filosu Octavianus'un güçleri tarafından yenildi. Ertesi yıl Antonius ve Kleopatra intihar etti. Octavianus'un Roma dünyasını hakimiyeti için yol açtı. Io 27'de senatosundan Augustus unvanını aldı. Principate kurdu. Roma'nın ilk imparatoru olarak cumhuriyet kurumlarını koruma kisvesi altında. Bu yeni rejim, imparatorluk, Sezar'ın güç yoğunlaşmasını ve cumhuriyetin derin yeniden yapılandırmasını başlatmasaydı aynı biçimde doğmayabilirdi. Sezar'ın karizmasının kısmi mirasçısı olarak Augustus, amcasının işini daha büyük siyasi temkinle sürdürdü. Yüzyıllar sürecek bir imparatorluk sistemi pekiştirdi. Sezar'ın mirası ömründen öteye uzandı. Roma'ya kişisel otorite modeli, idari ve sosyal reform programı, canlı edebi üslup ve her neslin yeniden yorumlayacağı bir efsane bıraktı. Sezar unvanının Roma imparatorları tarafından benimsenmesi, sonra Alman kaiserleri ve Rus çarları tarafından yankılanması bir adamın sembolik gücüne tanıklık ediyor.